Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutluluk kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Bizi neler mutlu eder? Konumuz bu. Bu konuyu maddeler halinde sıralayacak olursak eğer, birincisi potansiyelimizi keşfetmek olacaktır. Tıpkı her bir meyvenin içinde onu olması gerekene dönüştüren bir tohum olduğu gibi bizim de içimizde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel mevcut. Peki bu potansiyeli nasıl keşfedeceğiz? Elimizde bir tohum var fakat henüz bunun neye dönüşeceğini bilmiyorsak eğer gidip bir uzmanına danışabilir veyahut da ona benzeyen türleriyle kıyaslayıp anlamaya çalışırız. Bulduktan sonra ona uygun zemini hazırlayıp filizlenmesini bekleriz. Bu noktada da sabırlı olmamız gerekir. Çünkü yetişme zamanı değişiklik gösterir. Kimi 1 yılda, kimi 5 yılda yetişir. Burada önemli olan onun ihtiyacını bilmemiz gerektiğidir. Daha hızlı yetişsin diye ihtiyacından fazla güneş ışığı ve su verirsek ona zarar verebiliriz. Ve bu hayat başkalarına göre yaşanmaz arkadaşlar. Ancak kendi hızımıza göre ilerleyebiliriz. İkinci olarak sevdiğimiz işlerde çalışmak ve bu işlerden para kazanmak olacaktır. Yakın zamanda izlediğim bir belgeselde ahşap oyuncak işleriyle ilgilenen bir beyefendi bu işten para kazanamadığını düşünerek farklı iş alanlarına geçtiğini söyledi. Fakat buralarda da tutunamadığı için yine kendi işine dönmüş, gerektiğinde kapı kapı dolaşıp oyuncaklarını satmayı ve bu işten para kazanmayı başarabilmiş. Çok sevdiğim bir uzman yakın zamanda şöyle demişti: bazıları bulmayı değil, aramayı seviyor olabilir miydi? Mutluluğu uzaklarda aramaya gerek yok belki de arkadaşlar. Yakınlarımızda bir yerde olabilir. Üçüncü olarak sevdiğimiz ilişkiler içerisinde olabilmek. Bu konuyla alakalı da severek izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. İsmi Kelebek Etkisi. Film, çevresindeki insanlar mutlu olsun diye sürekli geçmiş yaşantısına gidip düzeltmeler yapan bir adamın sonunda kendi hayatına son vermesine kadar giden bir süreçten bahsediyordu. Filmin sonunda herkes mutlu ama artık kendisi bu dünyada yoktu. Peki bizim olmadığımız bir hayat nasıl olurdu arkadaşlar? Burada akıl hastanesinde yatan babasıyla aralarında geçen bir replik hoşuma gitmişti. Ondan bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Babasına yaptığı uygulamadan bahsedince babası da ona tanrıcılık oynama dedi. Bu hayatta düzelttiğim bir şey başka bir şeye ya da kişilere zarar verebilir. Tıpkı kelebek etkisi misali. Yani biz sadece kendi hayatımızdan sorumluyuz ve kendi hayatımızı düzeltebiliriz demek istemişti. Yaşıyorsak bazı şeyleri de görmezden gelmeyi bilmeliyiz. Ve dördüncü olarak nerede yaşayacağımızı seçmek. Sessiz, sakin, inziva halinde kendi başımıza bir hayattan mı hoşlanıyoruz? Yoksa şehir hayatı ve kalabalıklar içerisinde sosyalleşerek yaşamaktan mı? Buna vereceğimiz kararlar da mutluluğumuzu etkileyecektir. Mutluluk dışarıda değil, içeride ve bu sorulara vereceğimiz yanıtlarda saklı olacaktır arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.